Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Lincoln Co. 01. Dostlar, eminim bu markayı aranızda ilk defa duyanlar vardır. Lincoln Co. bugün Volvo'nun da sahibi olan Çinli Geely ya da Çinli Celil'in bir alt markası olarak üretimine devam ediyor. Bir süre önce başta Hollanda olmak üzere Avrupa'ya da modellerini getiren Lincoln Co. modellerini Volvo ile birlikte üretiyor. Bugün Lincoln Co.'nun ilk tanıyacağımız modeli 01'de aslında bizim Volvo'dan tanıdığımız XC40'ın ta kendisi. Peki Volvo XC40 varken Lincoln Co. 01 almak ne kadar mantıklı? Her şeyden önemlisi Çinli olduğu için bize daha ucuza en iyi deneyim yaşatır mı? Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız yeni Lincoln Co. 01 hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Lincoln Co. Çinli diyoruz ama aslında Çin-İsveç karışımı bir otomobil markası. Geely ve Volvo ortaklığında 2016 yılında Göteborg'da kurulmasının ardından üretimlerine Çin'de devam eden Lincoln Co. Volvo ile Geely arasında olup yarı premium olarak nitelendiriliyor. Ve markanın ilk modeli 01 bundan tam 7 yıl önce yollara çıktı. Evet, inanmayacaksınız belki ama adeta bir Fiat Panda vakası gibi 7 yıldır aynı tasarımda üretilen ki tasarım aynı olsa da 2020 yılında bir güncelleme aldı. Yeni Lincoln Co. 01 önden baktığımızda bu tasarımı bir yerden hatırladığımı fark ediyorum. Kanalımızda da incelediğimiz ve özellikle Azerbaycan'da büyük bir ilgi gören, buradan bizi izleyen, seven tüm kardeşlerimize de selam olsun. Zeekr 001 ile olan benzerlik dikkatimden kaçmadı. Kaputun üstündeki gündüz led ve sinyalleriyle bana timsah bakışta gelen Kurt bakış, aslan yelesi saç. Yeni 01'in ana far grubu öndeki bu panjurun içine gizlenmiş. Tampon efsane bir karizmayla köşelerde hava girişlerini koyarak ufaktan bak hızlı da giderim ha diyor. Ben şu mavi renkteki trim parçasına bir anlam veremedim. Baktım hatta bir anlamı var mı diye, bir şey de çıkmadı. Bu mavi detaylar profilde de devam ediyor. Yani farklı olmuş. Ben böyle bir tasarımı tercih eder miydim bilemiyorum. Neyse. Çözümü basit en azından. Bir kaplamaya bakar. İkiz kardeşi Volvo XC40'da bu tasarım arasında bir tercih yapacak olsam ben net 01 derim. Elbette bu bir kim kazanacak istaş videosu değil fakat benim tercihim net 01'den yana olur. Evet, biraz erken oldu biliyorum ama en azından tarafımız belli olsun değil mi? Yeni Lincoln Co. 01'in profiline baktığımızda yüksek omuzlarıyla güçlü bir duruş bizi karşıladı. Volvo'da biraz daha yüksek gövde, alçak omuz duruşunun yerini böyle bir tasarımın alması benden yıldızı kaparken ön panjurda var olan mavi detayların cam çıtasının üstünden arkaya uzandığını görüyoruz. Yüksek camlar iç mekanda daha ferah bir yaşam alanı sağlar. Çamurluk üstündeki bu parça üzerinde de Lincoln Co. yazısına yer verilmiş. Çok kollu jantın bu 5 bölmesinden ikisindeki bu mavi detay sanki bu otomobil elektrikliymiş gibi bir his uyandırsa da sevenler mutlaka çıkacaktır. Ama pek benlik değil. Hatta şöyle ufak bir renk ayarıyla siyah halinde bakalım. Net siyah diyorum hocam. Bu şık jantların boyutları ise 235-45-23 büyüklüğünde. Pek göstermese de bayağı büyük jantlara sahip. Büyük ve hızlı. Bizden ikinci yıldızını da alnının akıyla alır geçer. Hilal bıyıklarıyla arka tasarım dosta güven, düşmana korku salıyor. Birçok markada alışageldiğimiz tasarımlarla stopları görürken Lincoln Co. göze farklı gelen bu tasarımı sayesinde yıllardır makyaj yapmaya bile eriniyor. Hatta size şunu söyleyeyim, aracın konsept çizimlerine benzemesinin ötesinde neredeyse aynı olan 01 bu haliyle çok etkileyici görünüyor. Bu arada konsept çizimlerde tasarlanıp hayat bulmayan sedan ve yarış arabası versiyonları da aşırı iyi değil mi? Bu marka tutar dostlar, benden söylemesi. Lincoln Co. 01'in bu uçları aşağıya doğru hilal stoplarının tasarımları ve animasyonları çok etkileyici. Onu diğer markalarla karıştırmanız çok zor. Bununla birlikte hafifçe eğime sahip arka cam ve bu uçlarla çift egzoz çıkışı birleşince kafalarda bir şeyler oturuyor. Difüzör tasarımı da benim çok ilgimi çekti. Gerçekten özgün ve farklı bir tasarım olmuş. Bu defa ben yorum yapmadan size sormak istiyorum. Ne dersiniz? XC40 mı? 01 mi? Hadi bir de boyutlara bakalım, XC40'a göre farkı var mı? Yeni 01 4541 mm ile XC40'a göre 101 mm daha uzun, 1857 mm ile 53 mm daha dar ve 1694 mm ile XC40'a göre 43 mm daha yüksek boyutlara sahip. Yani birazcık dar olsa da hem daha uzun hem daha yüksek. Bununla birlikte dingil uzunluğunda ise 2734 mm ile XC40'a göre 32 mm daha uzun. İşte bu büyük bir fark dostlar. Lüks değil, premium iç mekan özellikleriyle Lincoln Co. 01'in kabinini ben beğendim. Yeni Lincoln Co. 01'in bu dolu dolu kapılarına şöyle bir göz atınca yine burada mavi kırmızı detayları fark ediyoruz. Koltuk hafızalarında burada olduğu iç mekanda mavi dikişler ve ambiyans aydınlatma çok etkileyici bir kombin olmuş. Infinity ses sistemi detayı da burada duruyor. İç mekana şöyle bir göz atınca her ne kadar modelin ilk çıktığı günlerden bu yana uzun bir zaman geçmiş olsa da halen daha güncel ve yeni kalmaya başarmış olması
büyük bir olay. Koltuklar hem spor hem de bu yanal ve baldır destekleriyle konforlu görünüyor. Aynı zamanda elektrik destekli olduğunu da hatırlatayım. Üzerinde Lincoln Co logosunun bulunduğu bu gerçek anlamda etine dolgun direksiyon simidi fazlasıyla etkileyici görünüyor. Bir otomobile en çok temas ettiğimiz ve onu hissettiğimiz ilk parçalardan olan bu direksiyonda böylesine bir dolgunluk benden tam puan almayı başardı. Direksiyonun arkasında 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı koyulmuş. Grafikleri, animasyonları ve renkleriyle benim çok hoşuma giden bu ekranın görüntü kalitesi de başarılı. Konsolda üst sıra boyunca havalandırma çıkışına yer verilirken altında 12.7 inç büyüklüğünde bir dokunmatik multimedya ekranı duruyor. Araçla ilgili tüm ayarları, müzik seçimini, ambiyans, koltuk ısıtma ve klima kontrollerini bu ekran üzerinden yapıyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz CarPlay ve Android Auto ile birlikte navigasyon da mevcut. Tabi klima her ne kadar ekran üzerinden ayarlanıyor olsa da sıcaklık ve fan gücü ayar tuşları konulmuş. Bu ince ve şık bir detay olarak haneye artıyı yazar. Orta konsol üzerinde küçük eşya gözü, ki bu göz aynı zamanda kablosuz şarj pedi olarak da kullanılabilir, mod seçim tuşları ve bu beğendiğim vites seçicisi duruyor. Şoföre dayalı olan bu orta konsol üzerinde mavi renkli kişiler dikkatimden kaçmadı. Araçla ilgili tüm tuşlar da burada duruyor. Devamında ise sürgülü kapakta gizlenen bardaklıklar ve kol dayama içinde küçük eşya gözüyle kabin tamamlanmış. Genel anlamıyla çok başarılı ve bizim seveceğimiz tarzı olan bu kabin tasarımı başarılı duruyor. Arka koltuklarda ise uzun dingil boyunun meyvelerini alıyoruz. İyi bir diz ve baş mesafesinin sunulduğu arka koltuklarda böyle kol dayama ve bardaklıklar bulunuyor. Orta konsol üzerinde havalandırma çıkışı ve USB portu da bulunuyor. Buna karşın arka yolculara kendi sıcaklıklarını ayarlama imkanı verilmemesi sınıfını göz önüne alınca bir eksi olarak haneye yazılır. Panoramik cam tavan hoştur. Yeni Lincoln Co. 01'in yaşam alanı bir otomobilden alabileceğiniz konforu verirken premium bir hisse sahip. Bagaj hacminde elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında koltuklar normal konumundayken 466 litre hacme sahip olacaksınız. Bu segment için ideal diyebiliriz. Volvo diyorum, sahibi diyorum, Euro NCAP'ten 5 yıldız diyorum, başka da bir şey demiyorum. Dünyada sağlam ve güvenilir araba markası denildiğinde akıllara ilk gelen Volvo ve İsveç kalitesiyle Lincoln Co. hem teoride hem de uygulamada tam puan almayı çoktan başardı. Bunu Euro NCAP çarpışma testleriyle de kanıtlayan 01 hem sizin hem de araç içindeki sevdiklerinizin hem de dışarıdaki canlıların canını korumayı en iyi şekilde beceriyor. Tabii her ne kadar İsveç vurgusu öne çıksa da aslanı inkar eden bizden değildir diyerek Çinli oluşunun vazgeçilmezi standart olarak sunulan sürücü ve yardımcı özellikleri yine başrolde. Bu özelliklerin arasında sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmayan adaptif hız sabitleyici, şerit dışına taştığınızda sizi sesli ve görsel olarak uyarıp sizi şeride tekrar geri sokan şerit takip asistanı, benim favorilerimden akıllı uzun far kontrolü, çevrenizde olup biteni her an görmenizi sağlayan 360 derece kamera ve sensörler, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmeniz için kör nokta uyarı sistemi, uygun bulduğu boşluğa yarı otomatik şekilde park yapabilen park asistanı ve daha incik boncuk bir sürü güvenlik ve sürüş asistanı yeni Lincoln Co. 01'de sizi bekliyor. Halihazırda elektrikli otomobiller konusunda da başarılı ve istikrarlı olan Lincoln Co. içten yanmalı motor seçenekleriyle bizim radarımıza girer. Girer de bize hangisi gelir? Motor seçeneklerinin bir otomobilin tasarımının, teknolojisinin, kısacası her şeyin önüne geçtiği bir dönemde yaşayınca yeni gelecek otomobillerde de merak konusu hep kaputun altında. Yeni Lincoln Co. 01'de şu an 1.5 ve 2 litre hacminde içten yanmalı hibrit ve fişi takılabilir plug-in hibrit motorlar bulunuyor. Halihazırda Hollanda'da satışta olan 01'in uygun fiyatlı modeli olup bizim de radarımıza giren motor seçeneği 1.5 hibrit versiyon oldu. 1.5 TGDI ve elektrikli motoruyla 261 beygir güç, 265 Nm tork üreten 01, 7 ileri çift kavrama DCD-H şanzımanla eşleştirilmiş. Tamamen elektrikli olarak 75 km menzili vaat eden bu motorun maksimum sürati 210 km olarak belirlenmiş. Tamamen elektrikli motorun gücü de 60 beygir olup 160 Nm torka sahip. Bunu söylemiş olayım. Hibrit motorun en sevdiğim özelliği şüphesiz yakıt tüketimi. Yeni Lincoln Co. 01'de 100 kilometrede sadece 1 litre yakıt sarf ediyor. Bu arada 42 litrelik bir yakıt tankına sahip. Motor benden tam puanı şak diye aldı. Hiç lamıcımı yok. Ayrıca bir takipçimiz merak etmişti. Yeni 01'e 1800 kilograma kadar frenli, 750 kilograma kadar frensiz römork takılabiliyor. Peki ya fiyat? Yeni Lincoln Co. 01 şu an satışta olduğu Hollanda'da 45.000 euroya alıcılarını bekliyor. Ne dersiniz? Sizce bu fiyat Türkiye'ye geldiğinde kaç bin lira olur?
Yeni Lincoln Co. 01'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 01'i gerçekten beğendim. Özellikle güvenlik ve sağlamlık konusunda her dönem çok iddialı olan Volvo ile olan bu işbirliği de beni bu otomobile karşı biraz daha heyecanlandırıyor. Tabi her zaman olduğu gibi en belirleyici faktör fiyatı olacaktır. O konu hakkında da şu anda tahminlerimizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Peki siz yeni Lincoln Co. 01 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni 01 hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.